Mahkeme salonları genellikle soğuk yüzlü yargıçların, anlaşılmayan hukuk terimlerinin ve korku dolu sessizliklerin mekanıdır. Bir yargıcın karşısına çıktığınızda genellikle dizleriniz titrer. Çünkü orada artık bir insan değil, sadece bir dosya numarasısınızdır. Adalet sistemi soğuktur, duygusuzdur. Ya siyahtır ya beyaz. Ama Amerika'nın küçük bir eyaleti olan Rhode Island'da, Providence şehrinde tüm bu kuralları yerle bir eden bir adam vardı. Adı Frank Caprio. Onu internette mutlaka görmüşsünüzdür. Hani şu 90 yaşındaki amcayı oğlunu hastaneye götürdüğü için affeden yargıç ya da suçlu sandalyesindeki çocukları yanına çağırıp sence annene ne ceza verelim diye soran o tonton dede. Milyarlarca insan onu izliyordu. Herkes ona dünyanın en iyi yargıcı diyordu. Ama bir dakika. Bir yargıcın işi yasaları uygulamak değil mi? Neden sürekli insanları affediyordu? Bu sadece kameralar için yapılan bir şov muydu? Hayır, bu bir şov değil. Bundan tam 70 yıl önce dondurucu bir kış sabahında köhne bir süt kamyonunun içinde verilmiş çok ağır bir sözün tutulma hikayesi. Frank Caprio'nun o kürsüde neden ağladığını, neden her sanığa kendi evladı gibi davrandığını anlamak için babasının ona söylediği o tek cümleyi bilmeniz gerekiyor. Videonun sonunda babasının o vasiyetini duyduğunuzda Caprio'nun aslında bir yargıç değil, babasının mirasını taşıyan bir elçi olduğunu anlayacaksınız. Önce biraz Frank'ı tanıyalım. Frank Caprio, Providence şehrinin baş yargıcıydı. Baktığı davalar aslında çok basitti. Park cezaları, hız ihlalleri, kırmızı ışıkta geçmeler, yani sıkıcı bürokratik işlerdi. Normalde böyle bir mahkemede ne olur? Memur cezayı yazar, sen itiraz edersin, yargıç reddeder, memur sıradaki diye bağırır. Ama Caprio'nun mahkemesi bir tiyatro sahnesi gibi değil, bir terapi merkezi gibi işliyordu. Hatırladınız mı? Bir adam vardı. Mahkemeye gelebilmek için sabahın köründe yola çıkmış, kilometrelerce yürümüştü. Yargıç Caprio'nun ona bugün ne kadar ödeyebilirsin diye sorduğunda adamın verdiği cevap herkesi çok üzmüştü. Hesabımda sadece 92 sentim var. Caprio o an adamın yorgunluğunu gözlerinden okumuştu. Sadece cezayı silmekle kalmadı, önündeki bir zarftan 25 dolar çıkararak buradan eve yürüyerek dönmeni istemiyorum diyerek ona taksi parası verdi. İşte Caprio'nun adaleti buydu. Bir elinde kanun kitabı, diğer elinde insanlık onuru. Ya da o meşhur 96 yaşındaki amcanın davası, hız sınırını aştığı için oradaydı. Yargıç sordu. Neden hızlı gidiyordun? Yaşlı adam titreyen sesiyle dedi ki, engelli oğlumu yetiştirmem lazımdı. Oğlu 63 yaşındaydı. Düşünün, 96 yaşında bir baba hala 63 yaşındaki oğluna babalık yapıyordu. İşte o an Caprio dosyayı kapattı ve tüm dünyayı ağlatan o cümleyi kurdu. Sen harika bir adamsın. Sen Amerika'nın ne olması gerektiğinin sembolüsün dedi ve davayı düşürdü. İnsanlar bu videoyu izleyip saatlerce ağladı. Neden? Çünkü hepimiz bir otorite figüründen, bir devlet yetkilisinden o şefkati görmeye açız. Peki Frank Caprio bu gücü nereden alıyordu? Hukuk fakültelerinde yargıçlara mesafeli olun diye öğretilir. Caprio ise sanıklara sarılıyordu. İşte bu sorunun cevabı onun çocukluğunda gizli. Frank Caprio zengin bir ailenin çocuğu olarak doğmadı. İtalyan bir göçmen ailenin oğluydu. Providence'nin İtalyan mahallesinde yoksulluk içinde büyüdü. Babası Antonio Caprio bir sütçüydü. Evet, bildiğiniz kapı kapı dolaşıp cam şişede süt dağıtan bir emekçi. Frank ve kardeşi Joe her sabah saat 4'te kalkmak zorundaydılar. Dışarıda hava buz gibiyken o küçük elleriyle süt kasalarını taşıyıp babalarına yardım ederlerdi. O süt kamyonu Frank'ın ilkokuluydu. Babası Antonio sadece süt dağıtmıyordu. O oğluna sessizce insanlık dersi veriyordu. Mahalledeki bazı ailelerin çok fakir olduğunu, süt parasını ödeyemeyeceklerini bilirdi. Ama yine de kapılarına 2 şişe süt bırakırdı. Küçük Frank, baba parayı almadık, bu adamlar borcunu ödemiyor diye sorduğunda babası ona o meşhur bakışını atar ve şöyle derdi. Frank, o evde çocuklar var, çocuklar aç. Eğer biz bu sütleri bırakmazsak o çocuklar süt içemez.
Para her zaman kazanılır ama insanlık kaybedilirse geri gelmez. İşte Yargıç Caprio'nun hukuk anlayışı o soğuk kamyonun içinde şekillenmişti. Kanun parayı al diyordu, adalet ise çocuğu doyur diyordu. Frank babasının o cömertliğini hayatı boyunca kalbine kazımıştı. Yıllar geçti, Frank büyüdü, okudu, avukat oldu, sonra yargıç oldu. Ama o sütçü babanın mirasını asla ve asla unutmadı. Ancak hayat en merhametli insanları bile en zor sınavlarla dener biliyorsunuz. 2 yıl önce yani 2023'ün sonlarında Yargıç Caprio kameraların karşısına geçmişti. Ama bu sefer o neşeli halinden eser yoktu. Yüzü solgundu, sesi titriyordu. Tüm dünyaya pankreas kanseri olduğunu duyurmuştu. O an çok ilginç bir şey oldu. Normalde insanlar hakimlerden veya savcılardan pek hoşlanmazlar. Ama Caprio'nun hastalığı duyulunca dünyanın dört bir yanından milyonlarca mesaj yağdı. Türkiye'den, Brezilya'dan, Rusya'dan ve bilmem hangi ülkelerden olursa olsun insanlar onun için dua zincirleri kurdu. Neden biliyor musunuz? Çünkü Caprio yıllarca o kürsüden insanlara umut dağıtmıştı. Şimdi o umut bumerang gibi ona geri dönüyordu. Babasının iyilik yap, karşılığını bekleme öğüdü aslında en büyük hayat sigortasıydı. Şimdi videonun en başında o verilen söze dönelim. Frank Caprio genç bir adamken yargıç olmaya karar veriyor. Ve babası onu Antonio karşısına alıyor. Babası belki üniversite mezunu değildi ama hayat profesörüydü. Frank'in gözlerinin içine baktı ve ona hayatı boyunca unutamayacağı, bugün bile o mahkeme salonunda yankılanan şu sözleri söyledi. Bakın burayı iyi dinleyin çünkü Caprio'nun sırrı tam olarak bu cümlede. Frank, günün birinde o yargıç cübbesini giyeceksin ama senden tek bir isteğim var. Cübbeyi giy, cübbenin seni giymesine asla izin verme. Ve devam etti. O kürsüye çıktığında karşındaki insanların şu an hayatlarının en kötü gününü yaşıyor olabileceğini unutma. Zenginler kendilerini kurtarabilir, avukat tutabilirler ama fakirlerin kimsesi yoktur. Senin görevin o kimsesizlerin sesi olmak. Asla nereden geldiğini, o süt kamyonunu unutma. İşte dostlarım, Frank Caprio o cübbenin altında bir yargıç olarak değil, hala o küçük sütçünün oğlu olarak oturuyordu. O yetkisini insanları ezmek için değil, onları kaldırmak için kullanıyor. Bize öğrettiği en büyük ders şuydu. Ne kadar yükselirsiniz yükselin, kalbiniz hep başladığınız yerde bu tevazuda kalmalı. Eğer bir gün elinize güç geçerse, Caprio'nun babasını hatırlayın. Cübbeyi giyin ama cübbenin sizi giymesine izin vermeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek üzere.